Tekrar merhaba arkadaşlar. Evime hoş geldiniz. Vlogger seyahat edemediği zaman ne yapıyor? Seyahatler gecikti malum. Şu anda Asya'da muson dönemi. Mümkün olduğu kadar uzadığı muson dönemi de bunu yapmaya çalışıyorum, geçirmeye çalışıyorum. Daha güzel bir havada, daha güzel bir zamanda gitmek istiyorum. Ne yapar? Bir vlogger seyahat etmezse ev vlogu çeker. Arkadaşlar çok fazla hobim var. Çok fazla uğraş alanım var. Bunlardan biri de malum vlog çekmek. O da yeni hobim. Ayrıca arkadaşlar Müslümanım elhamdülillah. Dinim gereklerini de yerine getirmeye çalışıyorum. Ev turunda bunu dikkat edeceksiniz, fark edeceksiniz. Bu arada bekarım. Yalnız yaşıyorum uzunca bir süredir. Yalnızlık Allah'a mahsus ama maalesef şu anda yalnızım. Başlayalım ev turuna. Burası evin girişi arkadaşlar. Şöyle döndürelim. Evin girişi. Hemen girişte arkadaşlar sağ tarafta bir ayakkabılığım var. Vestiyerim daha doğrusu. Vestiyer odası, ayakkabı odası. Bakın modemim de burada. Burası mutfak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu ayetel kürsi. Burası mutfağım. Mutfakta bir oturma grubum var. Mutfaktan şöyle geldiğimizde arkadaşlar şöyle buzdolabım, ankastre fırın ve mikrodalga fırın, ev aletleri. Arkadaşlar bu ev aletlerinin birçoğu telefonla kumanda edebiliyorum. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar mutfakta burası kahve köşem. Türk kahvesi, cappuccino, latte hazırlayabiliyorum. Burası arkadaşlar yağ kızartma ünitesi olduğu bölüm. Burası kapanabiliyor. Şöyle göstereyim size. Ayrıca bağımsız cam kapı. İçeride yağ kızarttığınız zaman, balık kızarttığınız zaman, et kızarttığınız camı da açtığınızda ve tabii ki davlumbazı da çalıştırdığınızda burada hiçbir koku ne evde kalıyor ne de bu odada kalıyor. Arkadaşlar hem buradan giriş var, kış bahçeme hem de mutfaktan giriş var. Burası kış bahçesi. Çok seviyorum. Böyle daha sessiz, sakin bir yerde yaşıyorum. Burası çay yolu arkadaşlar. Ankara çay yolu. Bakın burası oturma ünitesi. Yine televizyon ve bir salıncağım. Çift kişilik salıncak. Mutfağımıza tekrar dönelim. Yine mutfakta da küçük bir televizyon. Bunlar benim canlarım. Tanıştırayım. Can 1, Can 2, Can 3 ve Can 4. İnsan yalnız olunca bitkilerle sohbet etmeye başlıyor arkadaşlar. Seviyorum da. Arada bir. Burada çok zamanımı geçiyorum arkadaşlar. Yani günümün büyük bir çoğunluğu burada geçiyor. Bunlar, bakın bu benim oğlum. Tabii küçüklüğü. Ve şu andaki hali. Oğlum ve kızım. Annem, babam ve kardeşlerim. Kızımın küçüklüğü. Gelelim. Tekrar antredeyiz. Antreden şöyle kendimi de göstereyim arkadaşlar. Şurası arkadaşlar lavabo. Ortak lavabo. Buradan çıkalım. Bu kısım arkadaşlar salon. Salonumda arkadaşlar, tabii hep salonumda, evimde falan diyorum da bunlar biliyorsunuz Allah'ın bize birer emaneti, bizim değil. Allah'ın nasip etti, biz de kullanıyoruz. Bir Sony'in bir
Projeksiyon cihazı var. Yine otomatik bir perdem var, motorlu. Yine bir 75 inç televizyonum var. Şöyle göstereyim ben size motorlu olan. Bu şekilde indirerek geniş ekran. Ki Sony'in bu şeyinden de oldukça memnunum. Işıklar uzaktan kumandalı arkadaşlar. Birçoğunu ayrı ayrı kapatabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle. Gelelim salondan. At merakı, at biniyorum dedim ya, çok fazla hobim var. At biniyordum daha doğrusu, bir dönem bindim. Şu anda binmiyorum. Yine rahmetli babam ve annem. Kızımın küçüklüğü, oğlumun sünneti, yine çocuklarımın küçüklüğü. Gelelim salondan çıkalım arkadaşlar. Şu benim en sevdiğim portre. Gümüş İtalyan işi, el işi. Gül ağacı arkadaşlar. Burası çamaşır odası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Girdik. Burası lavaboydu. Şurası salondu. Şurası antre ve mutfaktı. Böyle göstereyim. Yine şurası vestiyer odasıydı. Geldik, burası çamaşır odası. Şunu ben yaptım. Seviyorum bu tip şeylerle uğraşmayı. Ütü masası katlanır. Daha da küçülüyor. İstediğim zaman da çekebiliyorum. Bayağı uzun bir ütü masası. Portatif. Bu şeyleri seviyorum arkadaşlar. Burada yine çok fazla eşyam var. Çok fazla kıyafetlerim var. Burada bir gardırobum. Burada ikinci bir buzdolabım. Burada yine bir gardırobum. Arkadaşlar çıkalım buradan da. Diğer oda yatak odası. Yatak odasında şöyle göstereyim. Burada da bir şeyim var. Objektifim, özür diliyorum, projeksiyon cihazım var. Yatak odasına açılan bir balkon ve balkonda da bir spor için çalışma istasyonu. Şöyle. Buradan çıkalım. Hemen ebeveyn banyosunun yanında bir giyinme odası. Giyinme odasında L bir gardırop. Bu şekilde. Şapka koleksiyonum ama hiç takmam. Çok fazla şapkam var ama takmıyorum arkadaşlar. Yine burası bir gardırop. Bu şekilde. Mesela gardırobun bu köşesi, şu iki gözü tamamen ümre seyahatlerinde kullandığım, ihramımdan tutun da ince kıyafetlerime kadar, şapkalarım, takkelerim. Burası yine gardırop arkadaşlar. Burası ebeveyn banyosu. Şurada bir jacuzzi gelişti. Şurası sauna ya da hamam yapılacak ama daha şu anda yaptırmadım. Burası bir, şunu açalım, duş. Şurası yine bir Hilton lavabo. Gördük. Geliyoruz arkadaşlar. Nereye? Bakın. Oğlumla kızım. Arkadaşlar saat koleksiyonum. Çekmece komple saat. Burası gözlük komple. Şurası da arkadaşlar komple cüzdan, takı. Biraz bir insanım. Ne denir ona? İncik boncuk seviyorum.
Gelelim arkadaşlar. Burası hemen sağdaki, bakın. Yatak odasından çıktık. Şöyle yatak odasından çıktık. İlk sağdaki oda. Arkadaşlar dediğim gibi namazlarımı kılmaya dikkat ediyorum. Bu da Ayetel Kürsi. Yine 60 inç bir televizyon. Oturma grubu ve her odada arkadaşlar banyo tuvalet. Bütün odalarda banyo tuvalet var. Yani evde toplamda 4 banyo, bir ortak lavabo var. Toplam 5 tane. Yani şurası misafir odası. Misafir odasında da yine bakın. Banyo, tuvalet. Burada da anneciğim, kızım ve yeğenimin oğlu. Geldik arkadaşlar. Daha önce videolarımı çektiğim çalışma odam arkadaşlar. Ben eczacıyım arkadaşlar. Eczacılıkta da 30. yılıma doldurma dolayı bir plaket, bir takım ödüller, ağrı ve tedavisi katıldığım bir takım aldığım sertifikalar ve tabii ki şu en üstteki de Eczacılık Fakültesi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi diplomam. Güzel bir ortam yaptım kendime. Yine burada da arkadaşlar gardırop eksik olmuyor arkadaşlar. Dedim ya, giyinmeyi, kıyafeti çok seviyorum. Burası da takım elbiseler arkadaşlar. Yine her odada olduğu gibi bu odada da banyo, tuvalet. Evet arkadaşlar, bu arada dediğim gibi çok fazla hobim var. Mesela gelelim yine çalışma odasına, pardon, misafir odasına. Bu arada bu oda aynı zamanda misafir olmadığı zaman da benim hobi odam. Bakın şu şekilde kara kalem çizimlerim var. Sulu boya çizimlerim var. Bunlar örnekler. Yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar bir şeylerle uğraşıyoruz işte. Yani deri ile uğraşıyorum arkadaşlar. El işçiliği, deri. Bakın deri işleme malzemelerim. Deri işçiliğinde kullandığım bütün malzemeler burada mevcut. Daha kendimden bahsedeceğim. Boş durmuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi dinimizle ilgili de yayınlar yapacağım. Maalesef benim yaptığım araştırmalar sonucunda kendi düşüncemdir. Dinimizi bilmiyoruz arkadaşlar. O konuda da bir takım kafamda videolar var, video konuları var. O konuları tek tek işlemek istiyorum. Şöyle hızlıca bir ev turu. Ve apartmanı da gösterelim arkadaşlar. Apartmanımız da güzeldir. Temizdir, titizdir. Home sweet home. Tekrar hızlıca uzaktan şöyle göstereyim. Çok düzenli bir insanım, titiz bir insanım. Bir dönem hastalık derecesindeydi ama ona yaptığım evliliklerden sonra yavaş yavaş törpüledim. Törpülemesini bildim. Ama hala düzenliyim. Öyle bir bu arkadaşlar video çekmek için hazırlanmış bir ev değil. Evin herhangi bir dakikasında herhangi bir hali. Yani öyle bir huyum yok. Hani insanlar şey yapar ya, misafirler geliyor, ya da işte çekim yapacağım, ortalığı toplayayım. Hayır, bu benim her zaman rutin evimin hali. Dediğim gibi titiz bir insanım. Şömineyi de çalıştırsak mı? Bu dediğim gibi bu cihazların, televizyonun, şöminenin, projeksiyon cihazı, mutfak ev aletleri tamamı arkadaşlar akıllı. Telefonla kumanda edebiliyorum bunlara.
Şöyle tekrar hızlı bir şekilde. Eğer beğenirseniz arkadaşlar bu anda, yani bu dekorasyon bana ait. Evin tamamı dekorasyon, hatta evde yapılan birçok işçilik de bana ait. Yani işte elektrik tesisatında bazı ek ilaveler yaptım. Onlar tamamen bana ait. Evde hiçbir kablo gözükmüyor arkadaşlar. Dikkat edin. Sadece o da biraz gözüme batıyor ama onu da kapatmak istiyorum. Şurada kablo gözüküyor. Onun dışında evde hiçbir kablo gözükmüyor. O da belli bir yere kadar gözüküyor. Kablo da değil demeyelim de fiş açıkta. Yine böyle hızlıca gidiyorum. Yani odadan odaya geçiliyor. Projesini çok beğenerek aldım ben bu evi, satın aldım. Şöyle hazır. Oltalarım var ve kayak takımım. Dediğim gibi ya, çok fazla hobim var. Seviyorum bir şeylerle ilgilenmeyi. Ve yaptığım işleri de arkadaşlar, çok dürüstlükle söyleyeyim, düzgün yapan ve amatör ama profesyonel ruhla çalışan bir insanım. Bu benim akılsız robotum. Çok akılsız ya. Xiaomi. Banyolar, tuvaletler. Ya ben bunun için düşündüm. Her odada bir banyo tuvaletin olması hoşuma gitti. Çünkü misafirim geldiği zaman odasına çeksin, kapatsın kapısını arkadaşlar. İstediği gibi rahat rahat yaşasın. Yani bağımsız. Sadık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Doğru değil. Bu diplomalar daha ilerleyen saatlerde, zamanlarda bayağı bir sohbet programları da yapacağım arkadaşlar. Sohbet videoları da yapacağım. Değişik konularda. Şimdi görüşmek üzere. Nasıl bir ortamda çalışıyorum? Evimi nasıl bir teknolojiyle donattım? Bir kere tam akıllı bir ev değil. Ama birçok cihazı telefonla kullanabiliyorum. Ben evde yokken de kullanabiliyorum. Evin girişi arkadaşlar. Şöyle dolaşalım şimdilik. Burası mutfak. Bu arada ben Müslümanım arkadaşlar. Dinim İslam. Ve dinimin gereklerini de mümkün olduğu kadar yerine getirmeye çalışan bir insanım. Dinimi öğrenmeye çalışan bir insanım. Hala da öğrenmekteyim. Yıllardır bu konuyla ilgili de araştırmalarım var. Burası mutfak. Bu aletlerin birçoğu arkadaşlar telefonla evde yokken de kullanılabiliyor. Burası kahve köşem arkadaşlar. But First Cafe. Öncelik kahveymiş. Gelelim. Burası yağ kızartma ünitesinin olduğu bölüm. Burası tamamen bağımsız olabiliyor. Şöyle kapattığımızda ve camı açtığımızda burada daha ziyade kokulu, yağ kokusu sinebilecek şeyleri burada pişirebiliyorsunuz. Ayrıca bir davlumbazı var. Arkadaşlar burası kış bahçem. Salıncağım, masam. Şöyle göstereyim. Mutfakta bir oturma grubum da var. Burada da bir televizyonum var.
olmazsa olmaz çiçeklerim arkadaşlar, ev bitkilerim. Onlar benim dostum, dert ortağım. Şöyle göstereyim. Salona geçelim. Salondan önce şurası arkadaşlar. Ortak tuvalet. Ve salona buradan da geçebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Salonda bir adet projeksiyon cihazım da var. ViewSony'in. Şöyle göstereyim. Kendim tamamen monte ettim. Şu montaj aparatını, şu aparatı Çin'den aldım arkadaşlar. Türkiye'de bu kadar şık yoktu. Hiçbir kablo gözükmüyor. Bunu da tamamen kendim yaptım bu arada. Şöyle bir suni şöminem var. Suni şömine. Ve yine 55 inç bir ekranım, 75 inç bir ekranım var. Salondan tekrar çıkalım. Bu arada tekrar girişte bir şöyle ayakkabılığım mevcut arkadaşlar. Koridora girelim. En sevdiğim tablo arkadaşlar. Gümüştür. Burası çamaşır odası. Şunu ben düşündüm. Katlanabiliyor. Tamamen kapanıyor. Portatif bir ütü masası. Bütün ev işlerini kendim yapıyorum arkadaşlar. Bu arada. Burada yine ayrıca bir buzdolabım daha var. İkinci bir buzdolabı. Şurada tekrar bir gardırobum var. Dedim atlar olmazsa olmaz. Burası arkadaşlar, şöyle geri geliyorum. Şuradan hemen bakın çamaşır odasından ilk oda, yatak odası. Yatak odasından tekrar bir odaya açılıyor. Giyinme odası arkadaşlar. Bu şekilde bir giyinme odam var. L gardırobum. Tekrar normal gardırobum. Burada bir ebeveyn banyom. Duşum. Hilton lavabom. Bir tane jacuzzi'm. Bunlar benim değil arkadaşlar. Allah imkan verdi. Biz de bunlarda emanetçiyiz işte. Şurada tekrar spor yapabileceğim bir şeyim var. Çalışma istasyonum var. Tam karşısında bir ayna. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Burası oturma odası. Bu evin bir özelliği var arkadaşlar. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama bu arada ben dediğim gibi namazlarımı aksatmamaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Her odada arkadaşlar banyo tuvalet koymuşlar. Yani bu evde bu şekilde ev banyosu dahil 4 banyo bir tuvalet var. Tabii banyoların her biri de aynı zamanda bir tuvalet. Burası misafir odası arkadaşlar ama benim aynı zamanda hobi odam. Misafir olmadığı zaman da hobi odam. Yine misafir odasının bir banyo tuvaleti. Aynı şekilde işte hobilerim arasında benim biliyorsunuz, yani bilmiyorsunuz daha doğrusu, resim çizmek var.
Kara kalem çalışmalarım var. Şöyle sulu boya çalışmalarım var. Kara kalemde iddialıyım diyebilirim. Sulu boya ve yağlı boyada çok iddialı değilim. Bu benim annem, kızım ve torun, yani kız kardeşimin torunu, yeğenimin çocuğu. Geliyoruz. Hobilerimin arasında yine dericilik de var arkadaşlar. Bütün deri malzemelerim burada. Yani deri işliyorum. Mümkün olduğu kadar deri deri işleri yapıyorum. Şurada yine deri. Gelelim sizlere ev videosu, daha doğrusu stüdyoma, daha doğrusu stüdyo demeyelim, biraz çalışma odam. Şu şekilde buradan 4 tane videom var yanlış hatırlamıyorsam. Yine gardırobum. Arkadaşlar ben giyimi seviyorum. Şöyle yine banyo tuvalet.